İGA yanımda logosu. İstanbul Havalimanı'nda erişilebilir bir seyahat mümkün yazar. Ceyda Düvenci, sunucu. Konuk Osman Çakmak. Efendim merhaba, İGA yanımda da yine bir aradayız. Sevindirici haberlerimiz var tabii ki. Biliyorsunuz kısa bir zaman önce sizlere İGA'da erişilebilir havalimanını anlatmıştım. Çok büyük bir keyifle anlatmıştım bunu. Çünkü İGA'daki sevgili ekip arkadaşlarım o kadar duyarlı, araştırmacı ve gerçekten bağımsız erişilebilir bir havalimanı yapmak için gönüllerini ortaya koymuşlardı ki detayları sizlere anlatmak, evladı özel ihtiyaç sahibi bir birey olan anne olarak beni oldukça heyecanlandırmıştı. Bu arada neler oldu diyecek olursanız bir ay önce doğru okuyabilmek için kopyamı çekiyorum. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından Avrupa'nın en erişilebilir havalimanı seçildi. İstanbul Havalimanı, tabii ki İGA ve sevgili ekibi sayesinde. Biz de dedik ki şimdi başka bir perspektiften bakalım bu yolculuğumuza. Zekasına, bilgisine, bakış açısına güvenebileceğimiz, sizlerin de çok sevdiği isimlerle bir araya gelelim. Havalimanımızı bir deneyimlemelerini sağlayalım ve onlardan geri dönüş alalım. Şimdi çok kıymetli bir isim konuğum bugün, sevgili Osman Çakmak. Osman Çakmak'ı tabii ki birçoğunuz tanıyordur eminim ama ben tanımayanlar için de kendisini mutlulukla ve büyük bir gururla tanıtmak isterim. Kendisi 1997 yılında Şırnak'ta gazi oluyor. Ama hani ben gazi oldum artık bir işe yaramam, bedenim artık eksik diye düşünmüyor. Ve diyor ki hayır, ben buradan güçleneceğim. Önce bir kendini topluyor, bir hayata yeni haliyle bakıyor ve bir süre sonra da ampute futbol milli takımına dahil oluyor efendim. Sadece dahil olmakla kalmıyor. Milli takımın başarılarının içinde yer alıyor. Mesela hemen söyleyeyim, 2017 yılında Avrupa birincisi oluyorlar. Takım kaptanı oluyor. 2018 yılında dünya ikincisi oluyorlar. Kupalar ardı arkaya kaldırılıyor. Sonra kaptandan vazgeçilmiyor tabii. Kaptandan vazgeçilmeyince ne oluyor? Ampute milli takımının teknik direktörü olarak karşımıza geliyor Osman Çakmak. Bir yandan da çocuklarını büyütüyor. Eşiyle mutlu mesut hayatına devam ediyor. Biz bugün bu çekimi birinci kapının girişindeki özel yolcu hizmet noktasının önünde çekiyoruz bu videomuzu. Sohbet sırasında da yine erişilebilir havalimanında sizlere özel noktalardan bazılarına değiniyor olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda Hanım. Nasılsınız Osman Bey? Öyle bir güzel anlattınız ki bir an önce ikinci bir turnuvaya başlayasım geldi. Vallahi sizin sayenizde Osman Bey yayın öncesi bana diyor ki Ceyda Hanım diyor böyle anons edin beni diyor. Yok estağfurullah. Hayır, bunu güzel bir yere getireceğim. O kadar gururla anlatıyor ki hayattaki duruşunu. O kupayı diyor böyle kaldırdınız, böyle bizi yüreklendirdiniz diye anlatın diyor. Dedim vallahi siz anlatın, nasıl güzel aşkla anlatıyorsunuz ama o enerjiyle ben de dilimin döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştım. Nasılsınız her şeyden önce? Teşekkürler Ceyda Hanım. Yoğunsunuz. Bir yoğunluğumuz var evet. Hayatımızda yani hayata başlarken de hayatımda bu kadar yoğun olacağımı tahmin etmemiştim. Tamam, koşmayı seviyorum, proje yapmayı seviyorum. Evet. Sizler gibi değerli insanlarla bir arada olup fikirlerinizden yola çıkarak daha güzel işler yapmak istiyordum ama bu kadar olacağını bilmiyordum. Anlattığım hikaye benim anlattığım kadar kuru değil tabii. Sizden de biraz dinleyebilir miyiz? Tabii Ceyda Hanım, ben Tokat Zile Narlıkışla köyünde doğdum. 1977 doğumluyum. Dünyaya geldiğimde çiftçi bir ailenin 5. çocuğu olarak doğdum. Şimdi o aralar televizyonda Oğuz Çetin'i, işte Tanju'yu, Rıdvan Dilmen'i falan izlerken bir futbol coşkusu oldu. Dedim ki inşallah ben de böyle büyük bir futbolcu olabilir miyim diye. Heyecanlandınız. Heyecanlandım. Beden eğitimi öğretmenim vardı Osman Hocam. Osman Hocam'ın yanına gittim, anlattım. Özet geçecek olursam annem 11 yaşında annemden ayrıldım. Babamla beraber İstanbul'a geldim. Çok iyi insanlara denk geldim. Babam da beni o insanlara teslim etti. Zeytinburnu Spor, Yenidoğan Güneş Spor, Sarıyer derken bir anda bir baktım askerli vatani görevimi yapmam gereken günler geldi. Tabii o süreçte bir yurt dışı serüvenim oldu. Çiftçi bir ailenin çocuğuyuz. Duygusala gerek yok. Tabii. Yani imkanlar kısıtlı. Tabii ki. İlk askerliğe gittim Tamam. ve Manisa'da Okuştaş, İstanbul Hastas Şırnak Besta. Hain bölücü terör örgütünün bizden daha ağır bedel ödeyenler var. Döşemiş olduğum ayna basma sonucu sol ayağımı kaybettim. Kaybettiniz. Vatanın vatan olabilmesi için hepimiz bedel ödüyoruz. Vatan sağ olsun. Siz futbola dönmek istediniz. Tabii.
protez hemen takıldı dizinize. Protezimiz hemen takıldı. Devletimiz sağ olsun hemen 97'de bastım. 98 Şubat ayında protezim takıldı. Sonra protezle futbolcu nasıl olunur mu başladı sizin için? Başladı ama olunmayacağını anladık. Bu sefer protezsiz ampute futbol, biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri gazilerimizi rehabilite edelim amaçlı başlanan projenin içerisine yer aldık. Evet. Biz de bu sefer engelli kardeşlerimiz de bireylerimiz de aramıza aldık. Tamam. Türk Silahlı Kuvvetleri bununla öncülük yaptı. Ben de 2007 yılında katıldım. 2008 yılında futbol oynamaya başladım. 2010 yılında milli takıma seçildim. Artık o küçük yaşta vardı ya bir hayalim. Milli sporcu oldum. Bir de şehitlikten sonra en büyük mertebedir. Gaziliği Cenab-ı Allah bana nasip etti. Yani buradaki ince ayrıntı, pes etmemek lazım. Pes Her etmedim şeyde ve bir hayır ben vardır. futbola geri döndüm diyorsunuz. Döndüm. Peki şimdi bizim için şu çok önemli. Biz İGA yanımda da, artık ben de İGA ekibinden biri olarak konuşuyorum. İGA yanımda da biz özel ihtiyaç sahibi bireylerin, yani toplum içinde engelli diye sınıflandırılmış bireylerin olabildiğince bağımsız, yani kimseye muhtaç olmadan ve kendini tabii ki hak ettikleri değeri görebilecekleri bir havaalanı istiyoruz. Siz de özel ihtiyaç sahibi bir bireysiniz. Aynı zamanda çok fazla seyahat ediyorsunuz. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsunuz, Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Dolayısıyla havalimanını çok kullanıyorsunuz. Evet. Kapıdan girdiğim dakikadan itibaren özel bir, ben engelli kavramını çok kullanmak istemiyorum. Evet. Özel diyorum. Özel bir sporcularımız olsun, engelli kardeşlerimiz olsun. Bizden daha ağır engeli olan kardeşlerimiz için. Ya düşünün, kutsal topraklara gidiyorum. Protezimi çıkaracağım. Yani orada benim protezim testinden geçmesi lazım. Beni yönlendirdikleri yere bakar mısınız? Lavaboya yönlendiriyorlar. Yani Yurt tuvalet. dışında bir seyahatinizde size Arabistan'dan dönerken. Arabistan'da X-ray'den geçmeniz gerekiyor. Protezinizi istediler ama mesela size tuvalette çıkartın protezinizi yani dediler. paçamız dar olduğu için çıkarmamız lazım. Bir de bizim dizüstü olan kardeşlerimiz vardı bizle beraber gelen. Onlar tamamen eşofmanı aşağı indirmesi lazım. Tabii. Nasıl olacak o iş? Lavaboya gittik, verdi. Bizle beraber bir arkadaş gönderdiler. Lavabodan aldılar, geldiler. İşte lavabo ne kadar temiz, hijyenik olabilir. Ne kadar olabilir? Ama burada az önceki... bu odalar özel yolcu hizmet odası, müthiş hizmet değil mi? Müthiş. Felçli hastalarımız oluyor. Biliyorsunuz. Ben kendi kızım için de çok kıymetli çünkü Walker ile gelmiyoruz bazen. Hani hemen buraya kadar yürütebilmek mümkün ama buradan daha ileri gidemem. Hani zaten aslında şöyle bir şey de söylemek lazım. Her giriş kapısının önünde telefonlar var. O telefonları açıp ben asistan kullanmak istiyorum, yürüme engelim var, yürüme zorluğum var, yaşlıyım ya da işte özel bir bireyim diye telefon açtığınızda hemen yanında da banklar var. Oturuyorsunuz banklara. Dış kapı, daha içeri girmediniz. Bunu çok özür dilerim. Müthiş değil Bizim mi? takım kaptanımız kullandı. Evet. Biz Avrupa'ya, Polonya'ya gideceğiz. Geldiğimizde malzemecimiz malzemeleri falan indirdi. Ben de dedim ki arkadaşlar hadi hepimiz malzemeciye yardım edelim, bir şeyler alalım. Tabii. Hocam gerek yok dedi, telefon ederiz, hizmet gelir dedi. Ya kaptan dedim, seni tebrik ediyorum dedim ya. Yani inanın ki dedim, biz boşada dünyada hani bir numara olmak yolunda değiliz. Havalimanı gerçekten bir numara. Zaten işte bu motivasyon önemli galiba. Bazen üstü kapatıp da kavanozun içine koymak bize zarar verir. Tabii. Sunum yapmak lazım, anlatmak lazım. Bizim zaten amacımız o değil mi? Ya gerçekten bu farkındalık için teşekkür ediyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? Daha önce var mıydı böyle bir şey? Yani ben de kızımla çok seyahat ediyorum onun tedavisi için. Biz daha İstanbul Havalimanı yoktu o zaman. İlk gittiğimiz bir Avrupa ülkesinde bize öncelik tanınmıştı. İlk kez orada bir öncelik hakkımız olmuştu. Ve biz böyle eşimle birbirimize bakmıştık. Çok böyle ödül gibi, böyle hani ağlayacağız mutluluktan. Sonra dedik ki neden ağlıyoruz? Onların hayatı zaten zor. Tabii ki ona öncelik tanıyacaklar. Evet. Çünkü biz normalde işte pasaport sırasında dakikalarca bekliyoruz. O zaman işte bebek pusetindeydi Melisa. Tuvaleti gelse ben kucaklıyorum, sırada koştur tuvalet arıyorum, çişini yaptırıyorum, geri geliyorum.
ya da sıradan çıkmak zorunda kalıyoruz. Bir daha sıraya Bir daha giriyoruz. sıraya Bitmeyen bir çile yani. Şimdi siz özel ihtiyaç sahibi diye deklare ettiğinizde bir anda o kapıların açılması onun rahatlığı oluyor. Ve dediğiniz gibi burada da gördüğümüz rahatlık muhteşem. Burada hemen mesela bir tane daha örnek vermek istiyorum. Diyelim özel ihtiyaç sahibi evladınız çok büyüdü ya da eşiniz bedensel yükü çok fazla ağırlıkta bir özel ihtiyaç sahibi bireyle akrabasınız ya da iştirak ediyorsunuz yolculuğuna ve belki alt bezi kullanıyor, tuvalete de giremiyor, yatalak olabilir, hani sadece tekerlekli sandalyede olabilir. Alt değiştirme meselesi o kadar önemli ki yetişkin birini kucağınıza almak mümkün değil, bir yere yatırmanız lazım. Mesela burada Müthiş. sözünüzü kesiyorum, böyle bir tuvaletimiz var İGA'da, İstanbul Havalimanı'nda. Yaşı büyük özel bireylerin beden temizliğini yapabilmeniz için, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilmeniz için, uçağa onu daha temiz ve güzel hazırlayabilmeniz için yatağı var tuvalette. Yatak iniyor çıkıyor. Evet. Hani önce bir indirip, çünkü kilolu birinden Evet. bahsediyorum yani, onu yatırmak, yatağı Tekerlekli kaldırmak. sandalyeyle koyduğunuz zaman otomatikman Ne kadar kıymetli. herkes tek kişi halledebilir. Siz neyi hatırladınız? İki kolu olmayan engelli kardeşlerimizin Tabii. işte daha önce nasıldı? Kapıyı biri kilitlemesi lazım, biri açması Tabii. lazım. Şimdi sadece karşısına geçtiği zaman çok rahat bir şekilde Evet. kendi ihtiyacını kendisi görebiliyor. Bir günde biz 2014 Meksika'ya gidiyorduk. Biliyorsunuz bizim arkadaşların protestleri böyle dizden, Evet. kalçadan kasıktan, giden, kalçadan. kasıktan gidenler 16 saat sürüyor. 12 saat tam havadasın. 12 saat boyunca o protesin orada kalması. Mümkün Yani şöyle değil. düşünelim. Bir ayakkabı hani sabahtan akşama kadar Tabii. biz erkekler giyebiliyoruz. Siz kadınlar hani Topuklu bazen imkansız. imkansız. Ve bir de gece o ayakkabıyla yattığımızı düşünün. Yani protezi olmayanlar empati kursun diye söylüyorum. Tabii. Dedik ki nasıl olacak? Ya dedi ben değiştirecek yer bulamıyorum dedi. Ama şu anda Var. o kardeşimiz gelecek, eşofmanını çıkaracak, protezini çıkaracak, yanındaki arkadaşa verecek, yanındaki arkadaşı da onu uçağın altına verecek. O da koltuk değnekleriyle, biz koltuk değnekleri mesela... Tekerlekli sandalye de var zaten. Tekerlekli sandalye de var, biz hani koltuk değneğini de kullanabilirler. Şimdi akşamları eve gittiğimizde protezimizi çıkarıyoruz ya, Evet. ayağımız varmış gibi koltukta oturuyoruz, Aynen. hanım çay getiriyor. Ama zaten koltuk değneğine de gerek yok. Burada protezini çıkarıp bagaja teslim ettiği zaman yolcumuz, asistan geliyor, tekerlekli sandalyeyi uçağa kadar götürüyor. Koltuğuna kadar götürüyor. Aynen, yani o da gerçekten müthiş hani bir şey. İGA'nın hani bu anlamdaki çalışma yöntemi, yani işi benimsemesi, aslında hani diyoruz ya, bana diyorlar ki Avrupa şampiyonu oldum, dünya ikincisi oldum. Hocayken de Avrupa nasıl yaptın? Ya ben işimi yaptım. Bu benim işimdi zaten. İşte İGA'da işini yapıyor İGA'da aslına işini yapıyor. Ben bakarsan. bunu söylemek istiyorum. Evet yani Osman Beyciğim, ben şampiyon buna bir çok takım gibi katılıyorum. çok mu zaten farkındalık burada çıkıyor. Evet. Ya bir farkındalık yaratmak için ne yapmak lazım? Kendi işi üzerinde proje yapmak lazım, üretmek lazım. Ne dedim? Biz işte Avrupa'dan dönüyoruz veya dünyadan, ülkelerden dönerken tamam Avrupa'da bize bir yer gösteriyorlar. Engellilere öncelik diye. Evet. Ben hoca olarak en son kişiyim. Her arkadaşımın işlemi 5 dakika sürüyor. 25 kişi olsak, 20 kişi olsak 1 saat 20 dakika. Tabii. Sabah İGA ile görüştüğümde şunu dedim Mert Bey'e, Hilal Hanım'a dedim ki acaba şimdi 2022 Dünya Kupası için ülkeler bize gelecek. Biz o anlamda farklı bir şey yapabilir miyiz? Şimdi onu soracağım. 2021 Avrupa Şampiyonası'na namağlup döndünüz. Evet. Yaşasın. Müthiş Teşekkürler. bir gurur. Tebrik ederim. Yani Sağ olun. antrenör olarak öncesi sonra tüm ekibi. Şimdi bizim için İGA Arkadaşlarımın yanında... emeğine evet, sağlık. müthişler. Yani gerçekten. Zaten ben sosyal medya hesabımda da paylaşmıştım Gördüm. bu başarıları. Ensenizdeyim yani. Ama biz İGA yanımda ekibi olarak sizin gibi vizyon sahibi, sizin gibi hayattaki tatsız sürprizlerden güçlenmiş ve başarıdan başarıya imza atmış isimlerle İGA Yanımda projesinde bağımsız ve ulaşılabilir seyahatte Evet. niye yol arkadaşı olmak istiyoruz? Tam da bu yüzden. 2022 Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Türkiye'de. Kaç ülke gelecek buraya? 23 ülke gelecek. 23 ülkeden özel ihtiyaç sahibi sporcular gelecek. Sporcular, hep benim gibi sporcular gelecek. Ve benim İstanbul sporculuk Havalimanı'nı hayatımız can kafanızda. kullanacak. Evet. Şimdi ne gerekiyor? Ne lazım? Bize ne lazım? Buna öncelikle giriş bölümünde
tüm mesela 300-500 kişilik uçakla geliyorlar. Herkese arkadaşlar bir durun, biz bir Avrupa ülkesiyiz, biz Türkiye'yiz, bizim bu özel sporculara bir ayrıcalığımız var. Bunu duyurmamız mı gerekiyor? Duyurmamız lazım. Onlara bir hoş geldiniz yapacağız. Hoş geldiniz dememiz lazım. Tamam. Hani zaten Avrupa'da biriz ve dünyadan da gelen misafir ülkeler olacak. Tamam. Hani dünya şampiyonası. Tabii. Katılamayan toplamda 50 ülkeden yöneticiler gelecek. Şimdi 50 ülkenin özel sporcuları, Aynen. Başkanları engelli biliyorsun, başkanları, sporcuları, engelleri biliyoruz. Başkanları başkanları tekerlekli bir hepsi sandalyede falan gelecekler. gelecekler. Tamam. Geldiklerinde biz bunu yaptığımız zaman 1-0 hayatta önde başlamıyor muyuz? Kesinlikle. Ben orada 1 saat 15 dakika protez ayağımın üzerinde beklerim. Sorun değil. Bir ömür boyu da beklerim. Tabii. Ama 2 koltuk değneğiyle bekleyip bir de sırt çantası olan kardeşlerimiz var. Evet. Gelirken sizin gibi değerli bir eşi varsa veya kardeşi varsa ona bir hediye alıyor. Onu da bagaja vermek istemiyor kırılır diye. Tabii. Sırtını alıyor. Tabii. Biz onun elinden almaya çalışsak da o sorumluluğunu yerine getirerek hayır diyor, ben bir bireyim. Tabii ki. Ben sağlam bir insanım. Ben Aynen. kimseye muhtaç yani değilim. özel ihtiyaç sahibi bireylerin ilk kaybettiği şey bağımsızlık. Maalesef birine ihtiyaç duyma hali özel ihtiyaç sahibi olmak. İGA Yanımda projesi de tamamen erişilebilir, evet, ama bir de bağımsız yolculuğu çok destekliyor her Evet. yaptığı şeyle. Sizce böyle bir deneyim özel ihtiyaç sahibi bir bireyde nasıl bir hayat değişikliği yaratır? Yani ne değişir hayatında? Şimdi mesela bizi izleyenler ya siz de ne abarttınız, alt tarafı bir havalimanı, bir uçağa binecek inecek, ne olmuş yani birini orada iyi hissettirdiyseniz diye olabilir. Çünkü böyle bir duyguyu yaşamamış ya da eşlik etmemiş olabilir böyle bir serüvene. Acı çekildiği anda acıdır. Acıyı yaşayan bilir. Aynen, ama O önüne bu çıkabilecek bağımsızlık duygusu ne katar özel ihtiyaç sahibi bir bireye? çok şey katar. Mesela? Bir özelliği, özel bir ben, evet bazen üzülüyorum ama bu ülkenin bir bireyi olarak İGA yanındaki projeyle beraber o kadar rahat bir seyahat ettim ki hiç kimseye ihtiyaç duymadım. Evet. Telefonu kaldırıyorum, çantam taşınıyor. Lavaboya gidiyorum, otomatik kapılar açılıyor. Lavaboya gittiğimde orayı beğenmediğimde özel engelli lavaboları var. Yani lavaboya uzanamıyorum, çeşmeyi açamıyorum. Düşük olan da var. Yani her şey ince detayına kadar düşünün. Benim orada rahatsız olmam gibi bir şey yok. Bu da bir engelli birey için çok artı ve mutlu edici bir taraftır. Kesinlikle. Ve ailesi de yanında gidebiliyor ya. Ailesi de yanında gidebileceği için refakatçi. Diyor ki ben bir dahaki seyahatte refakatçi götürmeyeceğim. Değil mi? Ne müthiş bir şey. Yani düşünün, beraber bir yolculuk yapacağız. Ben bir engelliyim ama kendimi iyi hissetmediğim için sizle beraber gideceğime 4 tane bilet almam lazım gidiş geliş. Ama 2 biletle bu işi zaten Hem de ekonomi olarak çok kıymetli tabii, bir şey. ekonomik anlamda zaten hani ben ona da değinmek istiyorum. Yani bugün bir engelli kardeşimizin Evet. tek başına, engelli demeyelim, rahatsızlık geçirmiş bir bireyimizin evine gittiğinde bak Ceyda Hanım sana ihtiyacım yok. Evet. Ben Tam tek olarak başına. öyle. Bunu söylemek istiyorum. Zaten ya. bunu söylemek bile insanın omuriliğini böyle bir milim dikleştirir. Bir rahatlatıyor. Yani. O Bana- bir milim de insan Evet. hayatında çok önemlidir. Ya bazen gençlerle bir araya geliyoruz. Gençlerdeki motivasyon, enerji beni benden alıyor. Bırak 85 milyon olmayı, biz 100 milyon olduğumuzda kimse bileğimizi bükemez. Ama İGA yanında ekibinin de bilmiyorum nasıl bir ekip kurmuşlar. Müthişler. Gerçekten gece gündüz mü çalışıyorlar? Çok tatlılar. Yani sabah biraz sohbet ettik ama ben zaten biliyordum hani geldiğimde buradaki imkanlardan faydalanıyordum. Takımım da faydalanıyordu. Diğer engelli bireyler de faydalanıyordu. Bundan sonra Ceyda Hanım'la Osman Çakmak'ın yapmış olduğu söyleşide bilinmeyenler bilinecek. Evet. Yani güzel o oldu. kavanozun ağzını açtık. Arkadaşlar sizin için güzel şeyler hazırladı bu arkadaşlar. Bunlardan faydalanın dedik. Çok teşekkür ediyoruz Osman Ben de Bey. teşekkür ederim Başarılarınızın Ceyda Hanım. devamını diliyoruz. Çok güzel haberlerinizi almaya devam edelim inşallah. Teşekkürler Ceyda Hanım. Evlatlara Yani ben sarılıyorum, öpüyorum. Eşinize sarılıyorum. tamam. Güzel onlar da- olsun her şey. Her şey güzel olsun. Ben de özellikle Mertcan Bey'in ya işte şu gün yapalım, bugün yapalım. Osman Hocam, Ceyda Hanım'la sizi bir araya getirmem lazım. Yani ikiniz çok güzel bir program olacak. Dedim tamam. İnan ki kurstan çıktım, beni buraya getirdi.
böyle inatçı ve ısrarcı insanlara, işini takip eden insanlara ihtiyacımız var. Ne ettiniz de geldiniz. Hepimiz işini takip eden insanlar bir araya geldik. Bakın ne kadar güzel bir sinerji doğdu. Çok Süper. teşekkürler. Ben sağ olun. teşekkür ediyorum. Efendim İGA yanımda, yanınızda olmaya devam edecek. Özel ihtiyaç sahibi bireyler ve onlara eşlik eden yürekleri ısıtmaya biz devam ediyor olacağız. Çok kıymetli isimlerle söyleşilerimize devam edip eksiklerimizi onlar sayesinde bulup tamamlamaya ve dünya birincisi olmaya adayız. Zaten başka aday olduğunu da ben düşünmüyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin.